Hanımlar merhaba. Bu elimde görmüş olduğunuz renk renk harika kalp anahtarlıkların her birini 20-25 dakika gibi kısa sürede yapabileceğinizi biliyor musunuz? Hadi size adım adım nasıl yapılacağını göstereyim ve sevdiklerinize hediye düşünme derdinden kurtulun. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Malzeme olarak koton içerikli bir ip tercih ettim. Elinizde, evinizde özellikle hangi ip varsa onu tercih edebilirsiniz. Tekrardan yeniden almanıza gerek yok. 2 milim tığ kullandım. Amigurumi de biliyorsunuz ki baş kısmı tığımızın ne kadar ince olursa ilmeklerimiz o kadar sıkı ve biraz daha muntazam olur. Yeteri miktarda da ben boncuk elyaf kullanıyorum. Bunu yorgancılardan da temin edebilirsiniz. Genelde orada hep kilo ile satılıyor. Ama elyafın da çeşitleri var. Siz boncuk elyaf diyerek tercih edebilirsiniz, alabilirsiniz. O zaman şimdi hemen yapımı çok kolay ve kısa sürede bitecek olan kalp anahtarlıklarımızı başlıyoruz. Sihirli halka içine 6 tane sık iğne yapacağız. 6 ve 6'nın katlarından oluşuyor amigurumi zaten. Daha önceki videolarımda da göstermiştim. Şimdi hemen sihirli halkamı başlatıyorum. Ucunu tutuyorum. Bir tur parmağımın üzerinde çevirdim. İpimi şurada diğer parmaklarımla sıkı bir şekilde tutuyorum. Yumaktan gelen ipimi doladığım parmağımdaki ipimin içinden geçirip bir tane kilit zincir yapıyorum. Bir tane de üzerine zincir çektim ve artık sihirli halkamız oldu. Yapımı çok kolay ve çok zevkli. Kısa sürede yapabileceksiniz bu anahtarlıkları. Şimdi içine 6 tane sık iğne dolduruyoruz. Ben ip kesmeden yapıyorum. 2 parçayı da tek elden bir kere de çıkartıyorum. Şimdi en pratik halini size onu göstereceğim. Hemen sayıyorum. 2, 4, 5 tane oldu ve bu 6. sık iğnem. Şimdi bu ipimin ucunu çekiyorum. Kapanması önemli bizim için. Yani burası ne kadar kapanırsa o kadar iyi. İlmeğimin başındaki zincirimin tepesinden hemen ilmeğimi kaydırdım. Şimdi buraya bir zincir çektim. İçine 2 tane dolduruyorum. Bu sırada her bir ilmeğimizin içini çift yapacağız. Yani 6'ydı, şimdi 12 olmuş olacak. Şu alttan gelen ipimizi de iyice çekip burayı kapatıyoruz. Şimdi bütün ilmeklerimize 2'şer adet sık iğne yapacağız. Her bir ilmeğin içine 2 tane batıyoruz. 2'şer tane sık iğne yapıyoruz. Sıra başına kadar hızlıca hemen tamamlayalım. İçine çift battım. 5. sık iğnemin içine çift battım ve 6. sık iğnem. Şimdi burayı da yaptıktan sonra bakın sıra başımız şöyle oldu. Buraya bir tane batıyorum. Burası bizim sıra başımız. Buraya bir tane battım. Şöyle 3-4 santimlik bir ip parçası başka renkte ilmek ayracı olarak kullanabilirsiniz. Buraya koyuyoruz. Sıra başımız olduğu belli olsun. Şimdi alttan gelen 2 tane sık iğnemiz vardı ya, bu arttırmamızdı bizim. Bunun içine 2 tane batıyoruz. 2 tek, 2 tek, bir çift yapacağız. Yani 2 tane çift battığımız yerin arasında bir ilmeğimiz tek olmuş oluyor. Bu tek ilmeğin içine de bir tane batıyoruz. Hemen buna da bir batıyorum ve yanındakine 2 tane batıyorum. Yani bir tek bir çift olarak sırayı sonuna kadar tamamlıyorum. İlmeğimizin sonuna geldik. Son olarak çift yapıyoruz. Şimdi sırada tek var. Ama artık bizim kalp için yeteri büyüklüğümüz sağlanmış oldu. Bu sıradan itibaren ipimizi hemen şu başa koyuyorum. Bakın 2 tane tek arttırmamız geliyor sırada. Bunu yapmıyoruz. Bundan sonra şu ipimizi koyduğumuz yerden itibaren 3 sıra boyunca düz öreceğiz. Hemen 3 sıramızı düz bir şekilde örüyoruz. Hiçbir arttırma yapmıyoruz. Bu sırada ilmeklerimiz, hemen sayalım tekrardan. 6 ile başlamıştık. 12 oldu. Şimdi 18 olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16 ve 18. Bakın şu zincir tepelerinden de zaten yeterince kaç tane ilmeğimiz oldu onu sayabilirsiniz. 3 sıra boyunca düz örgümüzü örüyoruz ama ipimizi kesmiyoruz, koparmıyoruz. Devam edeceğiz. Yani şu kalbimizi şu anda biz hemen gösteriyorum. Arttırma kısmını yaptık. Şu şapka kısmını öreceğiz. Yani şu kalan kısmını örüyoruz. Buradan itibaren yan tepeye geçeceğiz. İpimizi o yüzden kesmiyoruz. Tek elden bir tane kalp çıkmış olacak. 3 sırayı tamamlayalım, gelelim. Üçüncü sıramızı da artık şu son kırmızı ipimizin olduğu yere kadar devam ettiriyoruz. Düz örgümüzü ördük. Hep sık iğne. İlmeklerimizi çok sıkmıyoruz. Çok da gevşek bırakmıyoruz. Şu kırmızı ipimizin hizasına geldiğimizde artık hem sağdan hem soldan spiral bir şekilde ördük. 3 sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi zincirlerimizi çok gevşek çekmiyoruz. Bu bir püf noktası. Burayı izlerseniz eğer gerçekten daha hızlı ve pratik bir şekilde kalp örmeye başlarsınız. Buraya 9 tane zincir çekiyorum. Hemen 9 tane zincirimi çektim. Sayalım. 2, 4, 6, 8 ve 9. 9 tane zincirimi çektim görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu zincirimin hemen ilk son zincirim değil de ilk baştaki, yani pardon, bu ikinci baştaki zincirimin içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Yani tekrardan ben bu ipi kesmedim. Parmağıma dolayıp tekrar yeni bir yapmadım. Şu tepeden zincirin sonundakine yapmış oluyorum. İlik çıkarmış olduk yani. Bunun içine zincirimizin 6 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi sayalım tekrardan. 2, 4, 6 tane oldu. En başta nasıl yaptıysak diğer parçamız için de aynı işlemi yapacağız. En baştakine batmıştık. İçine 2 tane dolduruyorum. İkişer ikişer doldurdum. 12 oldu. Daha sonra da bir tek bir çift doldurarak arttırma sayısını tamamlayacağız. 3 sırada düz örgümüzü öreceğiz. Kalbimizin ikinci tepesi olmuş olacak ve biz bunu hemen birleştireceğiz diğer parçayla. Şimdi 12'lik kısmını ördüm. Bakın tamamladık. Tamamladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi sıra başına geldik. Zaten belli oluyor. Şuradaki çift olan örgümüzün tepesine değil de yanındakine bir tane batıyorum. Ve yanındakine çift batıyorum. Sırayı tamamlayalım. 3 sıra düz örgümüzü örüp 18 ilmeğimizi tekrardan oluşturalım. Elimizde 2 tane şöyle kafa olmuş olacak. Daha sonra biz bunları birleştireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi şimdi 2 tane kapak gibi, kafa gibi şöyle kalbimizin kafaları olmuş oldu, parçaları. Şu kırmızı ipin hizasına tekrar geliyoruz. Aynı hizada 2 tane eşit parçamız oldu. Şimdi bakın asıl püf noktası nerede biliyor musunuz? Şu ilmeğimiz, tığımızdaki ilmeğimizi bırakmıyoruz. Biraz önce ilk başladığımızdaki ördüğümüz kalbimizin, benim en pratik kolayıma gelen yöntem bu. O yüzden bunu sizinle paylaşmam lazımdı. Şu ilmeğimin en önünden bir tane alıyorum. Sıradaki ilmeğime de batıp bir tane buradan ilmek çıkardım. Çıkaramadım. Evet, tekrardan ilmeğimi çıkardım. Şimdi buradan ipimi kaydırarak diğer ilmeğimden geçirdim. Bakın burayı birleştirdim. Şimdi şu iki kafayı sırt sırta veriyorum. Yanındaki hemen şu örgümün dibindeki sık iğne tepesine batıyorum tersinden ve burada sıradaki ilmeğime de batıyorum. Karşılıklı sırt sırta verdik onları. Buraya bir tane sık iğne. 2 oldu. 3 tane yapacağız. Tekrar sıradaki tepeye batıyorum ilmeğime. Karşı taraftaki ilmeğime de battım. Ve burayı üçledim. Ve bakın arası kapanmış oldu. Bu en pratik, en kolay, benim en azından izlediğim yol. Şimdi bunu, ilmeğimiz buradaydı. Burası bizim birleştirme tarafımız. Burayı 2 sıra boyunca düz öreceğiz. Artık arttırma yapmıyoruz. Bundan sonrası artık eksiltmeye geçecek. Şimdi şöyle tamamlayalım hemen. Diğer tarafında da karşıya geçmeyi göstereyim.
Hemen kalbimizin diğer kapak tarafına geçiyorum. Şimdi burada son 2 tane ilmeğim kaldı artık. Bakın birleştirdik. Burası da kapanmış oldu. Burayı son 2 ilmeğimi örüyorum. Ve buradan şu arada ilmek dönmüş gibi yer var. Bakın dikkatli bakarsanız anlarsınız. Zaten elinizdeki de öyledir muhtemelen. Hemen şöyle şuradan bir tane ilmek alıp tam dibindekinden ilmek çıkarttım ve orayı birleştirdim. Tekrardan diğer tarafa geçiyorum. Bu birinci sıramız oldu. Birleştirdiğimiz yer birinci sıramızdı zaten. Şimdi böylelikle 2 sıra boyunca bunu öreceğiz. Hemen örelim ve gelelim. Diğer tarafa da aynı şekilde yapıyoruz ve şurayı kapatacağız. Son ilmeğim kaldı. Birleştirme yerimden hemen ona da bir ilmeğime battım sık iğnemi. Şimdi bu zincir tepelerinden zaten bellidir bakın. Hemen buraya da geçiyorum. Artık burası ikinci sıramız oldu. İpimizi buraya koyabiliriz. Burası tekrardan bizim eksiltme yapacağımız yön. Bunu kırmızı ipimizin olduğu hizaya kadar şimdi artık düz örgü örebiliriz. Bakın kapakçık yaptık ve kapakları ip kesmeden birleştirdik. Tamamlayalım gelelim. Şimdi şu kırmızı ipimize gelmeden önce biraz önce gelelim demiştim pardon ama gelmeden önce bizim şu tam orta kısmımız eksiltme tarafımız olacak. Sağdan ve soldan her zaman burayı baz alarak eksiltme yapacağız. Şu kalbimizin tek tarafına gelmeden son bir ilmeğimizi bırakıyoruz. Önden bir ilmek aldım. Diğer yandan da bir ilmek aldım. Sağ ve sol yani. İlmeğimi çıkardım ipimden ve ilk eksiltmemi yaptım. 2 sıra düz örgü ördük. Şimdi artık bunu eksiltiyoruz. Eksiltmemizi yaptık. 3 tane sık iğne örüyoruz. 2 3. Şimdi tekrar eksiltiyorum. 3 tane ör, 1 tane eksilt. 1 2 3 tane ördüm. Ön loplarından alıyorum. Yani şöyle zincirimizin bize bakan kısmını tığımı geçirdim, tekrar geçirdim. 2 tane ilmek çıkarttım. İlmeğimi ipimden geçirdim ve tek seferde onu çektim. Bu gizli arttırma oluyor. İsterseniz böyle direkt tığa da girebilirsiniz ama o zaman hoş bir görüntü sağlanmıyor. Şimdi tekrardan 3 tane daha örüyorum. 1 tane eksiltiyorum ve böylelikle diğer kapakçıkta yaklaşana kadar eksiltiyorum önce. 2 ve 3. Tekrar 3 tane örüyorum. 2 3 bir tane eksiltiyorum. Tekrar 3 tane örüyorum. 2 3. Şimdi bakın arttırmamız burada vardı. Biz buradayız. Son bir tane daha eksiltiyorum ve eksiltme işlemini bitirdim. Artık bu sırayı kırmızı ipimizi sıra başı olarak baz alarak düz örgü öreceğiz. Sıra sonuna kadar düz örüyorum. 2 tane kalmış oluyor zaten. O 2 taneyi eksiltmiyoruz. Bu sırayı dümdüz arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Tekrardan sıra başına kadar yani şu orta kısma gelene kadar örgümüze devam edelim gelelim. Tekrar kırmızı ipimize yaklaştık. Orta kısmımız da tam şurası olmuş oluyor bakın. Hemen şu 2 tane örüyorum. Pardon, bir tane örüyorum. Ben de yanlışlıkla sizinle beraber yapıyorum. Bazen izlemesi çok zevkli ama böyle video karşısında da çok heyecanlanıyorum ben. Kusura bakmayın. Şimdi bu 2 ilmeğimi tekrardan aldım. Devam ediyorum. Şimdi bu sırada da 2 tane örüyorum. 1 eksiltiyorum. 2 eksilt, 1 ör,
kısmını tamamladıktan sonra bir sıra düz öreceğiz. İlmeklerimiz artık kapanmaya başladı. Kalbimiz de şekillenmeye başladı. Bakın şöyle görüntü olmuş oldu. Şimdi iki tek bir azalt yapıp bir sıra düz örüyoruz ve gene geliyoruz. İlmeğime şu kırmızı hizaya, yani son yakın kala son eksiltmemi yaptım. Artık burada eksiltme yapmıyorum. Onu tekrar göstermek istedim. Şimdi bu ikinci eksiltmemizi de yaptığımıza göre bir sırada düz etrafını dönüp de geleceğiz. Yani sizin de yapmış olduğunuz kalpte son eksiltmeyi sıra başına yakın yapmanız lazım. Bundan sonrasını düz öreceğiz artık. Daha sonra da kapatıyoruz ve içini dolduruyoruz. Yapmış olduğumuz gibi gene şu kırmızı ipin hizasına yaklaştık, tam orta kısma. Şimdi artık bir ör bir azalt yapacağız ama birkaç tane bir ör bir azalt yaptıktan sonra şöyle bir tane daha eksiltiyorum. Bir tane örüyorum. Artık şu iç dolgusunu yapabiliriz. Çünkü kapanmaya başlayacak burası ve doldurmamız zor olacak. O yüzden hemen elyaflarla içini dolduruyoruz. Doldururken ilmekleri çok fazla açmamaya gayret gösterelim. İlmekler açılırsa eğer bastırıyoruz tabii ki de, çok böyle yumuşak bir şey de istemiyorum ben. Anahtarlık olacak çünkü. Ama ilmeklerin de böyle açılıp içindeki elyafı gözüksün istemiyorum. Sağ ve sol kısmına hemen pamuklarımızı, elyaflarımızı tıkıyoruz, dolduruyoruz. Bundan sonrası artık bitti sayalım bunu ve kalbimiz oluştu. Elyafını doldurduktan sonra kapanması daha hızlı sürüyor. Çok kısa bir sürede de kalbimiz bitmiş oldu. Şimdi şöyle doldurdum. Bakın elimle de biraz düzelteyim. Tam şöyle bir görüntü olmuş oldu. Burası kapandı. Ördükçe içine biraz daha ilave edeceğiz elyafımızı. Şöyle koca bir avuç dolusu elyafla bir tane kalp olmuş oluyor. Bir tane örmüştüm, bir tane azalt yapıyorum. Hemen hızlıca bir ör bir azalt. Kırmızı ipime yaklaşınca orada duruyorum. Bundan sonrasını artık hep kapatacağız. Tekrardan bir tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bir tane ördüm, bir tane azalttım. Buraya da bir tane ördüm. Bir tane azalttım. Bu sefer artık kırmızı ipimin dibine kadar geldim. Şimdi bundan sonrasını artık hepsini kapatacağız. Hiç arada örmüyoruz. Sadece ön loblardan alarak sürekli kapatma işlemini yapacağız. Sık iğne örüyoruz gene. İlmek kaydırma yapmıyorum. Ama biraz şimdi burada bir boşluk oluştu ister istemez. Bunun içine biraz daha dolduruyorum. Elyaf çok iyi arkadaşlar gerçekten. Ama dolgun bir görünüme de sahip olması lazım. Şöyle tığımızın arka kısmından yardım alarak biraz daha içine doldurabiliriz. Doldurdum artık. Ve bundan sonrasını full kapatıyoruz. Şöyle parmağınızla da tıkaç görevi yapalım ki elyaflar örgümüze gelmesin. Bu sefer de elyaf parçaları, tüyleri hep dışında olmuş oluyor. Tekrar kapatıyorum. Ön loblardan alıyorum ve kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Sırayla bakın şimdi ilmeklerimiz artık gördüğünüz gibi bayağı azalmış oldu. En son demeyin ki bu yağmuru yumru bir şey oldu. Olmadı. Elimizle şimdi bunu düzeltince ortaya çok güzel bir kalp çıkacak. Bakın son artık şöyle 3-4 tane ilmeğimiz kaldı. Bu son 3-4 ilmeğin içinden ilmek kaydırarak kapatacağız. İpimizdeki tığımızı olabildiğince şöyle gergin ve küçük tutalım. Bunları artık ilmek kaydıracağız. Çok gevşek olmasın. İpimi tığımdan geçirdim ve ilmeğimden de geçiriyorum. Böylelikle bunu sağlamlaştırdım. Şimdi son 2 tane kalmıştı. Bunu da karşıdan şöyle bir geçirdim. Bir tane de zincir attım. Biraz pay bırakıyorum şunu gizlemek için. Ve kalbimi bitirdim.
Elimizle biraz bunu şöyle oynayarak hem elyafın içeride biraz şekil almasını hem de örgümüzün tatlı bir şekilde gelmesine dikkat ediyorum. Bu ipimizi iğnemizle hemen ilmekler arası gizleyip anahtar demirimizi takacağız ve kalbimiz artık hazır olmuş oldu. Biraz parça kesmiştik ipimizden bitirdiğimizde. Şimdi onu şöyle hemen herhangi bir ilmeğin içinden geçiriyorum. Karşı tarafa geçirdim. Bakın şu taktikle buraya bunu sıkılaştıracağım. Bir ilmeğimin içinden şöyle iğneyle girdim. Şuradan bir düğüm attım. Biraz çektim. İğneyle şimdi başka bir yönden çekiyorum, çıkıyorum. Burada da bir tane kilit yapıyorum ki açılmasın. Tekrardan buraya da bir düğüm yaptım. Ve artık bunu buradan çekebilirim. Görmüş olduğunuz gibi kesiyorum. Ve kalbimiz artık hazır. Biraz şöyle bir 30 santim kadar ip kesiyorum. Anahtarlık demirini takmak için. Hemen ipime geçirdim. Bunun da hemen bir püf noktasını gösteriyorum. Herhangi bir yerden giriyorum kalbime. Tam şu tepe başladığımız ilk sihirli halka yaptığımız yer vardı ya. Buradan çıkıyorum. Çektim. Şurada biraz parça ipimi bıraktım. Şimdi şu anahtar demirlerinin son halkasından geçirdim. Ve buraya bunu sabitledim. Tekrardan bir ilmekten bir demirden şöyle 3-4 kere buna batıyorum. Tekrar batıyorum. İlk ilmeği ipi ilikten çıkardığımız yere tekrar geri geldim. Buraya bir tane 2 tane düğüm atıyorum sağlam olsun diye içeriye. Şimdi ipimi artık kesebilirim. Tığ ile de herhangi bir yerden girip şu bağlamış olduğum ilmeğimi içine sokarak yedirdim. Sevdiklerinizi yapabileceğiniz, kendinize yapabileceğiniz bir anahtarlığımız olmuş oldu. Abone olup, yorum yapıp, destek vermeyi unutmayın lütfen. Burada sizinle beraber çok güzel işler yapacağıma inanıyorum. Yorumlarda bundan sonraki projemiz ne olsun onu da bana yazarsanız çok mutlu olurum. Teşekkürler.